Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umuyorum ki çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. İyi niyetli dilek ve istekleriniz gerçekleşme yolundadır diye ümit ediyorum. Bugün çok anlamlı bir açılım yapacağız. İlahiden gelen mesajları, meleklerden gelen mesajları sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun için 2 adet destem var. Yani daha doğrusu 2 tane deniz kabuğum olacak. Deste seçmeli bir açılım olacak. İlk kabuğumuz şöyle bir deniz kabuğu. Bu şekilde bir deniz kabuğu olacak. Şöyle gösterelim. İkinci destem ise yani ikinci mesajlarım ise şu şekilde bir deniz kabuğu. Biraz daha yuvarlak, kapalı bir deniz kabuğu. Şöyle de göstermiş olalım. İlk destemiz, ikinci destemiz arkadaşlar. Eğer seçiminizi yaptıysanız hiç vakit kaybetmeden ben birinci desteden başlamak istiyorum. Yani bu deniz kabuğundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Kabuğumuzu şöyle koyalım. Diğerini de şöyle alalım ve başlayalım. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için ilahiden gelen en net mesajları almaya ve buna kanal olmaya niyet ediyorum. Sufi Tarot destesini kullanacağım bugün. Konseptimize uygun bir deste olmasını istedim. Çünkü evet. Meleklerimizden de mesajlarımızı alalım. Bakalım bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımız için meleklerimiz nasıl mesajlar verecekler? Evet. Ve tabii ki sevgili Rumi. Evet. Kartlarımız hazır. Bakalım ilahinin sizin için ne gibi mesajları varmış? Hemen geçiyorum arkadaşlar. Evet, ilk desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bakın siz zamanında geçmişte yaşadığınız bazı olaylardan ve durumlardan mütevellit birçok konuya hazırlıklısınız. Yani edindiğiniz tecrübeler sizi bu hayatta
bazı şeylere hazır hale getirmiş. Tabii ki bir takım acılar çekilmiş, sıkıntılar yaşanmış. Fakat bunlar tabii ki size birer hediye olarak geri dönüş sağlıyor. Bu hediye nedir? Hazırlıklı olmak. Hayatta her şeye hazırlıklı olmak. Sürpriz diye bir şey yok artık sizin için. Yani şu olursa çok şaşırırım. Aa, böyle bir şey mi olmuş? Hayır. Her şeyi gayet büyük bir olgunlukla karşılıyorsunuz ve birçok şeye hazırsınız. Aslında çektiğiniz acıların ve sıkıntıların karşılığı bu şekilde size dönüş yapmış arkadaşlar. Şimdi siz bu durumda bu hazırlık, neye hazırlık? Görünenin ardındakini görebilme kapasitesinin gelişmesi. Mesela bir şeyin dışındaki o yaldızlı parlak görüntüye aldanmamak, onun altındakini görebilmek, onu kazıdığınız zaman altındaki o saf özü görebilmek. Bu aynı zamanda insanlarla da ilgilidir. Yani karşınızdaki insanın görünenin ardındaki özelliklerini görebiliyorsunuz. Bu yeteneğinizin geliştiğini görüyoruz ve bunun daha da giderek gelişeceğini görüyoruz. Mesela bir insan çok üzüntülüdür, çok üzgün görünüyordur ama altında bambaşka bir kişi vardır. Ya da çok mutlu görünüyordur ya da dışarıya böyle göstermeye çalışıyordur ama altında çok başka bir şey vardır. İşte o dışarıdaki o ışıltılı görüntüye artık aldanmıyorsunuz. Altındaki özü, saf ruhu çok daha iyi görebiliyorsunuz. Bu noktaya gelmişsiniz. Sizleri tebrik ediyorum ve bunu da görene kadar, sonuna kadar gidiyorsunuz. Yani ön yargılardan kurtulmak da diyebiliriz bunun için. Ön yargılardan kurtulup sonuna kadar gidiyorsunuz. Yani bir şeyi çözene kadar. Bu bir insan olabilir, bir kişilik özelliği olabilir, bir olay durum olabilir aynı zamanda da. Mesela bir olayın altındaki gerçeği görebilmek, yani o olayın özünü görebilmek, neden başınıza geldiğiyle ilgili bir fikir sahibi olabilmek mesela. Ya başıma geldi. Evet, çok kötü bir olay geldi başıma şeklindeki bir yorumdan ziyade bu benim başıma neden geldi? Benim buradan ne öğrenmem gerekiyor? Bunu böyle sonuna kadar araştıra kendinizi sorgulaya ve sabırla gidiyorsunuz gibi görünüyor. Yani bu yeteneğinizin gelişmiş olması gerçekten çok güzel bir özellik. Bu size hayatta birçok şeyi kazandıracak, birçok kapıyı önünüze açacak olan özellik arkadaşlar. İlahi sistem tarafından bu özelliğin size bahşedilmesi geçtiğiniz bazı sınavlar ve edindiğiniz bazı tecrübeler sonucunda verilmiş, aslında bahşedilmiş bu özellik size. Bunun değerini çok iyi bilmeniz gerekiyor ve vicdan. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımın konusu vicdan. Şimdi vicdanınızla ilgili bir sorgulamaya girebilirsiniz. Vicdanınızı çok rahatsız eden bazı konularla ilgili onların üzerine gidebilirsiniz. Yani onların üstünü örtmek yerine ya da o sorunlardan kaçmak yerine, o vicdan konularından kaçmak yerine üstüne giderek bu konuları çözebilirsiniz. Vicdanınızı rahatlatacak bir takım şeyler yapabilirsiniz. Eğer yani rahat bir vicdana sahip değilseniz arkadaşlar, siz vicdanla ilgili konularda sınanmışsınız gibi görünüyor. Yani bu size yapılmış olan vicdansızlıklar da olabilir. Bu vicdansızlıklara ve kötülüklere karşı siz vicdanlı bir şekilde yaklaşabildiniz mi? Mesela bunu başarabildiyseniz zaten bu özellik size daha da aslında hepimizin içinde var olan bir özelliktir. Az önce bahsettiğim özellik, fakat bu vicdan konusundaki sınavlar sonucunda ve yaşadığınız bir takım olaylar sonucunda bu özelliğinizin daha çok geliştiğini görüyoruz. Şimdi vicdan, dediğim gibi, size karşı yapılan vicdansızlıklar, ki bize karşı vicdansızlık yapıldığında karşı taraf bizi aynaladığı için bu bizim vicdansızlığımızı da aslında bize yansıtıyordur. Yani bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız nerede haksızlık yaptığınızı sorgulamanız gerekir örneğin. Şimdi burada dediğim gibi vicdanınızı zorlayan bazı olayların içerisine girdiyseniz ya da arada kaldıysanız, vicdanlı davranıp davranmama konusunda arada kaldıysanız arkadaşlar, bu konuyu biraz daha ele almanız gerekiyor. Gündeminize almanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sizin aslında bütün probleminizin kaynağı vicdani bir mesele olabilir. Uğradığınız bir haksızlık olabilir ya da birine haksızlık yaptığınızı düşünüp içten içe vicdan azabı çekiyor olabilirsiniz. Ama bunun farkında olmayabilirsiniz. Vicdan konusuna eğilmelisiniz kısaca arkadaşlar, burada kendiniz ile ilgili.
Şimdi haksızlık, yani size haksızlık yapıldığı konusunda biraz daha güçleniyorum şu anda. Neden? Alt sırada çıkan kartlara baktığımda, Sufi Tarot'una sorduğumda burada diyor ki siz Kılıç Yedilisiyle birlikte zamanında sizden alınmış, çalınmış, bir takım hilelerle, hurdalarla haksızlığa uğratılmış olabilirsiniz. Yani sizden o alınmış, çalınmış olan şeylerin ilahi adalet tarafından belki de geri verilmesini bekliyor olabilirsiniz. Yani siz burada bir şey bekliyorsunuz. Bir emek harcamışsınız. Mesela dua etmişsinizdir. İşte Allah'a havale etmişsinizdir. İlahi adalet yerini bulsun demişsinizdir. Bana yapılan kötülükler karşılığını bulsun demişsinizdir ve bunu sabırla beklemişsinizdir. Bakın, boş bir çabayla değil, sabırla bir şeyler yaparak, bu konuda bir takım eylemlerde bulunarak bir bekleyiş içerisine girdiğinizi görüyorum ben şu anda gündemde. Ve bu kesinlikle sizden alınan bir şeylerle ilgili. Maddi bir şeyler olabilir, manevi bir şey olabilir. Yani mesela bir hırsızlığa uğramışsınızdır, bir dolandırıcılığa uğramışsınızdır, bir iftiraya uğramışsınızdır. Ağır bir iftira olabilir bu. Yani size haksızlık yapıldığını düşündüğünüz bir konuyla ilgili beklemedesiniz arkadaşlar. Çok sabırlı bir bekleyiş bu. Siz tam bu noktada vicdanınızı rahatlatacak, eğer rahatsız bir vicdanınız varsa bunu rahatlatacak bir takım çalışmalar yapmış olabilirsiniz. Yani burada arkadaşlar bakın, anladığım kadarıyla şu iki kartı birbirine bağladığım zaman aslında diyorsunuz ki benim vicdanım rahat. Ben bir haksızlığa uğradım. Benden bir takım şeyler saklandı, gizlendi. Ya da açığa çıkmasını beklediğim bir takım şeyler var. Mesela bir şey gizli kalmıştır. Bunun gizli kalması sizi sıkıntıya sokmuştur. Hem sizi hem de çevrenizdekileri belki sıkıntıya sokmuştur. Ailenizi, işte sevdiklerinizi de üzmüştür bu durum aynı zamanda. Siz diyorsunuz ki ben vicdanım rahat olarak bekliyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli bir nokta. Yani size karşı bir kötülük yapıldıysa ya da bir haksızlık, bir iftira durumu söz konusu olduysa eğer, siz üzerinize düşeni yapıp temiz bir vicdanla, sabırla ilahi adaletin gerçekleşmesini bekliyorsanız eğer arkadaşlar, çok doğru yoldasınız. Çünkü Allah kendine sığınan ve ondan ilahi adalet bekleyen hiçbir kulunu geri çevirmez. İnançla ve sabırla beklemeye devam etmeniz tavsiye ediliyor burada arkadaşlar. Yani dediğim gibi Kılıç Yedilisi burada bariz bir haksızlığa uğranmış ya da bir hırsızlık söz konusu olmuş. Bu hırsızlık illa maddi bir şey olmasına gerek yok arkadaşlar. Manevi olarak da aslında en büyük hırsızlık insanların duygularını çalan, hayallerini çalan insanlar tarafından yapılır diye düşünüyorum. O nedenle böyle bir konu olması da kuvvetle muhtemel ve dediğim gibi ana konu vicdan. Şimdi melekleriniz diyor ki taç çakra, dualarına cevaben gönderilen hakiki ilahi rehberliğin mesajları oldukları için fikirlerine kulak ver. Şimdi ne dedim ben? Burada bir dua etmiş olabilirsiniz. Dualara sarılmışsınızdır, dilemişsinizdir. Kendi inancınıza göre, kendinize göre bir takım çalışmalar yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya tamam, ben bekliyorum. Vicdanım da temiz. Ama bana hala beklediğim gelmiyor. Hala o beklediğim adalet gerçekleşmedi. Neden? Eğer böyle düşünüyorsanız ve sabırla beklemeye devam ediyorsanız, melekleriniz size diyor ki, tekrar okuyorum. Dualarına cevaben gönderilen hakiki ilahi rehberliğin mesajları oldukları için fikirlerine kulak ver. Sana diyor, ilahi sistemden geliyor bu mesaj. Sana o dualarının cevaplarını ya da o beklediğin şeyin cevabını fikirlerin aracılığıyla gönderiyoruz. Fikirlerinize dikkat edin. Aklınıza gelen fikirleri, bu konuyla ilgili hislerinizi, çünkü taş çakra olduğu için hislerinizle de alakalıdır. Taş çakra size malum olan, size hissiyat olarak gönderilen şeyler aslında dualarınızın cevapları diyor arkadaşlar. Çok güzel. Çünkü neden, biz ne dedik? İlahiden gelen mesajlara bakıyoruz ve ilahi rehberliğin mesajları ile ilgili bir kart çıkarıyor bize. Yani dediği gibi sizin fikirleriniz, düşünceleriniz, size ilham olan
kalbinize ilham olan şeyler arkadaşlar, dualarınızın cevabı. Eğer ki siz şunu hissediyorsanız, ya tamam ben bekliyorum, çok da inanıyorum, hani beklediğim şeyin gerçekleşeceğine, dualarımın kabul olacağına, ilahi adaletin gerçekleşeceğine, konu her neyse arkadaşlar, bunu düşünüyorsanız inanmaya devam edin. Ama yani bu cevapların bir yerlerden geleceğine inanıyorum, kabul olacağına da inanıyorum. Ama nasıl? Hangi yolla diye düşünüyorsanız, işte size diyor ki fikirleriniz aracılığıyla size ilham oluyor cevaplarınız. Taş çakra zaten sezgilerimizin, ilahi ile olan bağlantımızın bir yoludur. Yani kanalıdır. Taş çakra yoluyla ilahiye bağlanırız diye arkadaşlar. O nedenle maneviyatınıza güvenin, hissiyatlarınıza güvenin diyor melekleriniz. Burada çok çok anlamlı bir mesaj. Eğer ki siz bu işin olumlu yönde sizin lehinize gerçekleşip adaletin yerini bulacağını, bütün her şeyin açığa çıkacağını, saklanan gizlenen her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorsanız doğru hissediyorsunuz demektir. Tamam. Dediğim gibi. Ama bakın burada vicdanınızın temiz olmasına, yani vicdani olarak herhangi bir engelinizin olmadığına dikkat edin. Eğer varsa bunu da çözmeye çalışın arkadaşlar. Diğer bir melek mesajımız ise ışığa git diyor arkadaşlar. Bakın, ışığa git. Karanlığı bırak, düşüncelerinle, konuşmalarınla ışığı yarat, kabusunu değil. Şimdi burada diyor ki sen evet inançla bekliyorsun, kalbinde bir inanç var, ilahiye bir güven var, yaradana bir güven var, sonsuz bir teslimiyet var, olabilir. Ama zaman zaman da olsa insan şüpheye düşer ya, ya acaba mı? Acaba olacak mı, olmayacak mı? Hak yerini bulacak mı? Beklediğim şey bana gelecek mi? Gibi bir endişen, tereddütün varsa, zaman zaman bile oluyorsa bunu da bırak diyor. Yani bunu fark et ve iptal et. Sonsuz bir güven ve teslimiyete girmen gerekiyor diyor burada ilahiye. Çünkü düşüncelerinle ve konuşmalarınla yaratabilirsin. Işığı hem düşüncelerinle hem inancında hem de ağzından çıkan kelimelerle aslında beklediğin şeyin gerçekleşeceğine inanmalı. Bunu dile getirmeli ve %100 kalpten inanmalısın. O zaman işte ışığını yaratırsın. Diğer türlü kabusunu yaratırsın diyor. Aslında bu olayın sonuçlanma şeklinin senin elinde olduğuna dair çok güçlü bir mesaj var burada. Ve Rumi de kılıçların sultanıyla geldi. Şimdi ne diyor kılıçların sultanı? Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Arkadaşlar aslında sizin kalbinizde öyle büyük bir inanç var ki siz bile farkında değilsiniz. Kalbiniz sizden belki de bağımsız, %100 buna inanıyor. Az önce bahsettiğim konuya. Ve kalbiniz sizinle konuşmaya çalışıyor. Hissiyatınız sizinle konuşmaya çalışıyor. Ben inanıyorum, sen de inan. Bu inancı korumaya devam et diyor arkadaşlar. Ve siz hak ettiğinizi düşündüğünüz yere eninde sonunda gelip bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Yani sizi hak ettiğini düşündüğünüz insanlara, aşka, iş ortamına, çevreye, aslında layık olduğunuz yere, ait olduğunuz yere daha doğrusu eninde sonunda erişeceğinizi Rumi çok açık bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Bu konudaki inancınızı koruyup kendinize güvenmeniz gerekiyor yalnızca. Yani bu desteği seçen arkadaşlarımın genel anlamdaki konusu vicdan, haksızlıklar, adalet, hakkın yerini bulması gibi konular. Böyle bir beklenti olduğunu görüyorum. Olayların özüne daha iyi inebilme, görünenin ardındakini daha iyi görebilme, bu yaşadığı sıkıntılardan dolayı artık bu her ne yaşandıysa burada daha hazırlıklı olma ve sonuna kadar gitme konusunda istekli olma, bu gücü kendinde bulma. Yani yıkıldım, düştüm, kötü bir şey yaşadım, eyvah gücüm kalmadı deyip bir kenara çekilmekten ziyade, buradaki kenara çekilmek böyle bir kenara çekilmek değil bu arada arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Hem sonuna kadar gidiyor, inanç olarak üzerine düşen görevleri yapma konusunda, eylem konusunda hem sonuna kadar gidiyor hem de sabırla bekliyor. Bak bu ikisi arasındaki dengeyi o kadar güzel koruyor ki bu desteği seçen arkadaşım. Bu mükemmel bir şey arkadaşlar. İnançla sonuna kadar gitmek ama sabırla da beklemek aynı zamanda. Bu ikisi arasındaki dengeyi çok iyi koruyabilmek gerekiyor. Bu da çok temiz bir vicdan gerektiriyor işte. Evet arkadaşlar, bu desteği seçen sevgili arkadaşlarımızın mesajları bu şekildeydi. Umuyorum sizler için yol gösterici olmuştur.
Hakkınızda en hayırlısı olmasını niyet ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi biz ikinci desteğe geçelim. Evet, şimdi geçtik ikinci destemize. Bu güzel deniz kabuğunu seçen arkadaşlarımızın mesajlarına bakacağız. İlahiden gelen mesajlara bakıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde koyalım. Evet. Bakalım ilahi sistem sizin için ne gibi mesajlar gönderiyor. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için ilahiden akan en net mesajları almayı ve buna kanal olmayı niyet ediyorum. Sufi tarotuna da soralım. Nedir ilahiden gelen mesajlar? Ve elbette meleklerimize soracağız. Gelmek istedi. Son olarak da sevgili Rumi'ye soracağız. Bakalım o size ne gibi mesajlar iletecek ilahi sistemden. Şu kart direkt gözüme ilişti, alıyorum. Evet arkadaşlar. Kartlarımız hazır. Hemen geçiyorum mesajlarınıza. Yeniden doğmak, mutluluk ve nefes almak. Çok güzel. Samimiyet. Küllerinden yeniden doğan bir grup var burada arkadaşlar. Evet. Hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu desteği seçen arkadaşlarım az önce de belirttiğim gibi küllerinden yeniden doğan bir grup var burada. Şimdi kılıç onlusuyla geldi. Yani daha kılıçları yiyecek bir tarafınız kalmamış. Her türlü darbeyi, kılıcı yemişsiniz. Gerek kötü söz, gerek işte haksızlık olabilir, bu her şey olabilir. İşte acı çekmektir kılıç onlusu. Yani artık darbeyi yiyecek yeriniz kalmamıştır. Daha ne olabilir ki diye düşündüğünüz bir noktadasınızdır. Sufi tarotundaki kılıç onlusu da çok acıklı resmedilmiş ya. Yani bir savaş var sanki. İşte evi köyü yakmışlar ve evsiz kalmış bir kadın var burada. Üstü başı perişan halde. Her taraf kılıç, çadırları yanan. Yani yıkıldığınızı düşündüğünüz, artık dibe vurdum, daha buradan ötesi yok, her şeyi kaybettim dediğiniz bir anda tam bu noktada yeniden doğuş. Zaten hayat böyle değil midir arkadaşlar? Tam yıkılırız, artık tamam kalkamayacağım ayağa deriz. Bundan daha ötesi yok deriz. Gücünüzün tükendiği anda hop yeniden güneş doğar. Hayat bu zaten. Ve Allah kimseye zaten kaldırabileceğinden fazla yük vermez. Ama kaldırabileceğiniz bütün her şeyi de yaşamışsınız gibi görünüyor. Bu destenin enerjisi ağır ama geçmiş enerjisi ağır. Şu andaki enerjisinden bahsetmiyorum. Şu andaki enerji çok güzel. Ama buraya gelene kadar bayağı bir kılıçları yemiş, evi köyü yakmışsınız arkadaşlar.
Ama dediğim gibi yeniden doğum müjdesi var. Şimdi siz küllerinizden, işte bu bahsettiğim şey nedir? Küllerinden yeniden doğmaktır. Küllerinden yeniden doğmak kadar tatlı bir şey yoktur bu hayatta arkadaşlar. Bu da çıkıp çıkıp duruyor nedense. Neyse, bunun da vardır bir hikmeti diyelim. Şimdi dediğim gibi burada küllerinden yeniden doğan bir grup var. Tam dibe vurduğu anda hop tekrardan bir yeniden doğuş var. İlahi sistemin mesajlarının ilki bu. Yani diyor ki eğer bu haldeysen bil ki yeniden doğum için o haldesin. Bunun yanı sıra bakın şimdi bu Sufi tarotundaki 3 kart çektik. Üçü de birbirinden melankolik, birbirinden ağır 3 tane kart. Kılıç onlusu kartların anlamlarını bilen bilir. O yüzden söylüyorum. Kılıç onlusu, para beşlisi, kupa beşlisi var arkadaşlar. Şimdi burada güzel haber tabii ki üstlerinde çıkan kartlar. Yani kılıç onlusu küllerinden yeniden doğmak, hani ölüm kartı gibi düşünün, artık dibe vurup tekrardan ayağa kalkmak, fakat çok farklı bir kişilik olarak. Bunun yanı sıra para beşlisi, kendinizi yoklukta hissettiğiniz, maddi anlamda, manevi anlamda, mutluluk, aşk, sevgi anlamında yoksunluğunu hissettiğiniz her ne varsa arkadaşlar. İşte size artık bunların hediyesinin verilme zamanı gelmiş ilahi sistem tarafından. Bakın, bu mutsuzluğun içindeki mutluluk sizi buluyor. Tam da şu anda gündemdeki mesajınız bu. Diyor ki sakın pes etme, sakın yılma. Mutluluk, hak ettiğin mutluluk seni bulacak. Sen, burada en önemli mesaj şu: sen o mutluluk geldiği zaman, yani beklediğin o şey geldiği zaman, bu hissettiğin, içinde bulunduğun bu darlıktan kurtulduğun zaman mutlu olacağını düşünmeyeceksin. Sen şimdiden sanki bu yokluktan kurtulmuşsun da istediğin şeylere kavuşmaya başlamışsın gibi hissedip ki o enerjiye girmeye başla. Kendini buna hazırla diyor. Mesajı ilahi sistemin bu çok güzel mesajını çok net bir şekilde verebildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Umuyorum anlatabilmişimdir. Çünkü çok önemli bir mesaj. Yani mutlu olmak için bir şeylerin bitmesini bekleme. Şu bitsin mutlu olacağım. Şu gelsin mutlu olacağım. Şu işim bir çözülsün çok mutlu olacağım. Hayır. Şimdiden mutlu olmaya başla. O enerjiye kendini alıştır. Çünkü mutluluk alışkın olmadığın bir alan. Alışkın olmadığın bir alana kendini alıştır ki mutluluk sana daha çabuk gelsin diyor. Harika bir mesaj. Ve kupa beşlisi yine melankolilerdir, kaybettiklerine odaklanmaktır. Yani diyor ki sen hep yokluğa odaklısın, sıkıntıya, acıya odaklısın. Biraz kafanı kaldır da, bakın burada kafasını koymuş masaya, yerde düşen kırılan fincanlar var. Fakat masanın üstünde 2 tane daha fincan var. İlahi sistem diyor ki, mesaj çok net. Kafanı diyor kaldır da bir bak, şurada da fincanlar var diyor. Yani fırsatları kaçırıyorsun. Üzüntüye boğulma. Fırsatları kaçırıyorsun. Gözünün önünü göremiyorsun. Kafanı bir kaldırsan, yani kırılanlara üzülüyorsun ama kafanı bir kaldırsan şuradaki 2 fincanı, yani hala bir umudun olduğunu, hala sahip olduğun bir şeyler olduğunu görebileceksin diyor. Şöyle iyice kameranın önüne getirmek istiyorum. Çok güzel bir resmedi. Şahane yani. Mesaj da çok iyi, çok net. Ve nefes al çıktı üstünde. Yani diyor ki arkadaşlar burada, ya bir kafanı kaldır da bir nefes al ya. Bir nefes al. Acıların içinde boğulup melankolilere sürükleme kendini. Nefes al. Çünkü bak, hep birbiriyle bağlantılı bu kartlar. Çünkü burada hala fırsatın var. Hala şansın var. Hala bir umudun var. Bu umudu gör. Şu kırılan döküleni bir topla. Şunları bir temizle. Tamam, şu fincanları. Kalk, kafanı kaldır. Masanın üzerindekilere odaklan diyor. Nefes al. Bunun için nefes almanız gerekiyor. Kendinize biraz zaman ayırmanız, sakinleşmeniz gerekiyor. Yani bunun farkına varmak çok önemli. İlahi sistem tarafından çok güzel bir mesaj. Ve samimiyet kartı geldi Osho'dan. Kendine karşı samimi ol. Dürüst ol. Kendine karşı, bırak başkasına. Zaten kendine dürüst olan insan başkasına da dürüst olur. Buradaki ana konu samimiyet gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, acılar, sıkıntılar, melankoliler falan filan ama sanki buradaki ana konu daha çok
samimiyet gibi görünüyor. Yani kendinize karşı samimi olmalısınız, içten olmalısınız. Aslında belki de siz biliyorsunuz bir çıkış yolu olduğunu ama melankoliye o kadar alışmışsınız ki ya da bir şeyleri dramatize etmeye o kadar alışmışsınız ki samimi davranmıyorsunuz kendinize karşı. Hep acılar beni bulur. Zaten bittim, öldüm. Yani düşecek yerim kalmadı. İşte hep böyle gelmiş, böyle gider gibi böyle olumsuzluklara odaklanmak sizin artık huyunuz haline geldiği için belki de buradaki samimiyet, içinizdeki o umut, yani içinizde bir yerde diyor ki bir umut var. Buna inanıyor ama samimi olmayan tarafınız buna inanmak istemiyor. İşte bu yüzden samimiyet. Kendine karşı samimi olmalısın burada. Bu çok önemli. Şimdi melek mesajlarına geçiyoruz arkadaşlar. Bak, bağlarını kes diyor. Şimdi bu geçmişle ilgili, geçmişe çok fazla takılanların destesi olduğunu düşünüyorum. Bunun geçmişte yaşadığı acılara. Belki de şu anda gündemde bir acı yok. Yani çok büyük bir şey yok ama geçmişteki acıları hala gündeme getiren ve bunu sürdüren, buna devam eden kişilerin açılımı olabilir. Diyor ki bağlarını kes. Baş melek Mikail'den korkuyla geçmiş ilişkilerinden gelen eski bağlarının hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını istiyor. Evet, baş melek Mikail'den böyle bir şey isteyebilirsiniz. Meditasyon halinde, yani o sessiz bir halde kendinize bağlantı, ilahiyle bağlantı kurduğunuz bir anda, kendi inancınıza göre ne şekilde artık bağlantı kuruyorsanız arkadaşlar, tekrar okuyalım. Baş melek Mikail'den korkuyla geçmiş ilişkilerinden gelen eski bağlarının hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını iste. Yani korku, buradaki korku işte bu yaşadıklarınızı tekrar yaşamak, bunların etkisinden kurtulamamak, şu geçmişin etkisinden kurtulamıyorsunuz gibi görünüyor arkadaşlar. İşte bunlarla artık bağınızı kesip enerji alanınızdan bu enerjileri temizlemek için baş melek Mikail'den yardım isteyebilirsiniz diyor melekleriniz. Çok güzel. Ve güvendesin. Korkma, güvendesin. Ya büyük bir korku var sanki bu desteği seçen arkadaşlarımla. Öyle hissediyorum. İşte diyor ki bu korkularını yenmen gerekiyor. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Melekler sizi her zaman koruyor. İlahi sistem her zaman yanınızda. Bunu bilmeniz çok önemli. İşte melekleriniz size bu mesajı veriyor. İlahiden gelen mesajların arasında. Yani sadece siz değil, sevdikleriniz de güvende. Eğer sevdikleriniz için endişeleniyorsunuz, eşiniz, aileniz, anneniz, babanız, en önemlisi çocuklarınız, onların geleceği için endişeleriniz varsa arkadaşlar, bir takım korkularınız varsa bu korkularınızla ilgili hem bağlarınızı kesmeniz hem de güvende olduğunuzu bilmeniz çok önemli. Şimdi ve her zaman. Yani şu anda gündemdeki mesajları alıyoruz ilahiden ama bu her zaman geçerli. Biz her zaman korunuyoruz zaten arkadaşlar. Yeter ki korunduğumuzu bilelim, bunun farkında olalım ve şükredelim bu duruma. Şükrü çok önemli. Evet, şimdi geçelim Rumi'nin mesajına. Rumi kadehlerin dokuzlusunu çıkardı. Yani kupa dokuzlusunu çıkardı arkadaşlar. Sizler için hemen okuyorum. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Çok net değil mi? Yani bunun üzerine yorum bile yapmak gerekmez. Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Dilemeye, istemeye devam arkadaşlar. İnanmaya devam. Toparlayacak olursak. Kendinize karşı samimi olmalısınız. Kendinize karşı hangi konuda samimi olmadığınızı düşünüyorsanız o konuda samimi olmak bir. İkinci mesajınız. Dibe vurmuş olabilirsin. Bu yeniden doğman için. Kendini yoklukta hissediyor olabilirsin ama bu enerjiden çıkıp mutluluk enerjisinde kendini alıştır. Bunu normalleştir. Ben mutlu olmayı hak ediyorum kardeşim. Ben hak ediyorum, ben insanım, ben Yaradan'ın yarattığı bir mucizeyim. Mutlu olmayı hak ediyorum. Bunu normalleştirin arkadaşlar. Bu mutlu olma konusunu normalleştirin, alıştırın kendinizi buna. Mutluluk sizin için çok zor ulaşılan bir böyle hediye, işte ne bileyim aman çok şahane, olağanüstü bir şey değil. Mutlu olmayı her insan hak eder. Tamam. Mutsuzluğu normalleştirip hayatınızda kalıplaştırmayın yani. Bunu demek istiyor. Öte yandan kafanı kaldır, fırsatları gör, eskiyi temizle, kırılan döküleni temizle, bağını kes, geçmişte bağını kes, fırsatlarını değerlendir ve güvende olduğunu bil ve bil ki duaların kabul olacak.
Daha ne olsun arkadaşlar? Şahane mesajlar geldi gerçekten. Umuyorum sizler için yol gösterici olmuştur arkadaşlar. Kalbinizden geçen tüm güzel dileklerin gerçekleşmesine hem de ışık hızında gerçekleşmesine niyet ediyorum. Bunu diliyorum sizler için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Aşkla kalın. Like and subscribe.